Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok iyiyim. Bugün içimi kıpır kıpır eden ve sizinle bir an önce paylaşmak istediğim bir konudan bahsedeceğim. Çekmeyi uzun zamandır bekliyordum ama daha fazla bekleyemedim. Sizinle bir an önce paylaşmak istedim. Hayatımı çok olumlu etkilediğini düşündüğüm bir konu çünkü. Nedir bu konu? Hayal panosu, çekim yasası panosu ya da vizyon panosu da diyebiliriz. Hayal panosu aslında yıllık olarak yapılır. Yani aslında bu videoyu yeni yıla girmeden önce çekmem gerekiyordu. Ama çok sabırsızlandığımı söylemiştim. Bir an önce çekip sizinle paylaşmak istedim ki siz de ona göre neler bekliyorsunuz yeni yıldan, hayatınızda ne gibi değişiklikler yapmak istiyorsunuz, neleri kendinize çekmek istiyorsunuz. Bunları bir oturun, düşünün, gerekirse bir kağıda not alın, yazın ve pano için gerekli olan şeyleri tamamlayın diye hem biraz da önceden çekmek istedim. Peki hayal panosu nedir? Dediğim gibi hayal panosu yıllık olarak yapılır ve bir yıl boyunca neyin hayalini kuruyorsunuz, neyi kendinize çekmek istiyorsunuz, onların hepsini görselleştirip bir araya getirdiğimiz bir şey olarak düşünebiliriz. Temel mantığı çekim yasasına dayanıyor. Neyi isteyip olmuş gibi kabul edersek ve o hissiyatın içine girebilirsek, onların olabileceğini vaat eden, hatta bize gösteren evrenin bir yasasıdır çekim yasası. Çekim yasası ile ilgili hiçbir bilginiz yoksa ve bu konu merakınızı uyandırdıysa, daha önce çekmiş olduğum videoyu şuraya bırakıyorum. Onu da dilerseniz izleyebilirsiniz. Ben hayal panosu yapmaya geçen sene başladım ve hayatımda yaptığım en güzel, en mucizevi şeylerden biri olduğunu size söyleyebilirim. Aslında yaparken istediğim şeyin olabileceğine dair inancımın çok az olduğu şeylerin bile olduğunu gördüğüm için bu sene de tekrardan üzerinde düzenlemeler, değişiklikler yaparak tekrar bir hayal panosu oluşturmak istedim kendime. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bunu herkes hayatına katmalı ve herkes faydalanmalı diye düşünüyorum. Hayal panosu nasıl yapılır? İsterseniz sürekli yanınızda taşıdığınız bir defter varsa o defterin sayfalarına istediğiniz görselleri yapıştırabilir ve yanına da o görselle ilgili olumlu cümleler, olumlamalar yazabilirsiniz. İsterseniz buzdolabının üstüne yapıştırabilirsiniz. Ama bazı kişiler mutfak ve banyoda yapılmaması gerektiğini söylüyor. O yüzden buzdolabı çok iyi bir tercih olmayabilir ve bazıları da yine aynı şekilde görselleri birleştirip bilgisayarının duvar kağıdına koyuyor veya da telefonun duvar kağıdına koyuyor. Bu da çok e, tercih edilen, önerilen bir sistem değil. Benim tavsiyem, benim yaptığım gibi bir hayal panosu oluşturmak. Yani gerçek anlamda bir pano oluşturmak. İster bu şekilde, isterseniz mantar pano alıp oraya görsellerinizi yapıştırabilir, tutturabilir ve yanına da yine aynı şekilde cümleleri, olumlamaları yazabilirsiniz. Bence bu en iyi yöntemlerden biri. Burada en önemli şey yaptığınız panonun gözünüzün önünde olması. Yani sürekli görebileceğiniz, gün içerisinde sürekli görebileceğiniz bir yerde olması. Mesela benim odamda duruyor. Çünkü dikkatimizi tam olarak oraya vermesek bile beynimiz onu algılayıp imgeleyebiliyor ve o frekansa geçirebiliyor. Burada amaç onu hissedebilmek. Yani o gördüğünüz şeyi tamamen hissedebilmek, onun hissiyatına girebilmek ve o frekansı yakalamak. İşin püf noktası bu. Şöyle bir tavsiyem daha var. Hayal panonuzu oluşturduğunuz gün, oluşturacağınız gün hem bulunduğunuz ortama hem de kendinize biraz çeki düzen vermek. Yani şöyle, güzel bir ortamda kendinizi iyi hissedebilmek, iyi hissettiğiniz bir gün bunu yapabilmek. Mesela o gün kalkın bir duş alın, mumlarınızı yakın ya da tütsünüz varsa tütsünüzü yakın, güzel kokular sürün veya sevdiğiniz güzel müzikler açabilirsiniz. O an ortama bir güzellik katın ve o hissiyatın içinde hayal panonuzu oluşturun derim. Ben öyle yapıyorum.
Gerçekten ne istiyorsunuz? Yani yeni yıla girerken o yıl hayatınızda neler olsun, ne gibi değişiklikler, ne gibi güzellikler olsun istiyorsunuz? Hayatınıza neleri çekmek istiyorsunuz? Nelere sahip olmak istiyorsunuz? Önce bunları bir oturun, düşünün. Hayatınızda gerçekten mantıklı ve yararınıza olabilecek şeyler olsun. Ve lütfen ulaşılabilir hedefleriniz olsun. Yani o kadar da uçmayın, yani işte 1 milyon gelirim olsun, 2 milyon gelirim olsun gibi şeyler çok gerçekçi değil, biliyorsunuz ki. Hayallerin de bir sınırı var yahu. Aşk, para, sağlık, meslek, tabii ki bunlar da çok önemli konular. Bunlarla ilgili de görseller mutlaka oluşturun. Ama daha çok neleri keşfetmek istiyorsunuz? Neleri deneyimlemek istiyorsunuz? Bunları da iyice düşünüp bunları da görselleştirirseniz sizin için daha güzel olur. Mesela daha önce hiç görmediğiniz bir yere mi gitmek istiyorsunuz? Tatile mi çıkmak istiyorsunuz? Seramik kursuna mı gitmek istiyorsunuz? Diksiyon kursuna mı gitmek istiyorsunuz? Ehliyetimi almak istiyorsunuz? Yani kendinize de katabileceğiniz bir şeyler olsun bence. Mesela hayatınıza sporu katmak isteyebilirsiniz. Meditasyonu bir hayatınızın parçası haline getirmek isteyebilirsiniz. Bu tarz kendinize iyi gelebilecek, sizi iyi hissettirebilecek şeyler de katarsanız çok iyi olur. Bunun yanında tabii ki de ev almak istiyorsanız ev, yazlık almak istiyorsanız yazlık, araba almak istiyorsanız araba. Bunları da tabii ki de koyabilirsiniz. Ben kendi hayal panomu inşa ederken hiç zorlanmadım diyebilirim. Çünkü benim hayal panom hep zihnimin içindeydi zaten. O yüzden görselleştirmek benim için çok basit oldu. Mutlaka görsellerinizin yanına olumlamalar, olumlu cümleler de ekleyin. Örnek verecek olursam, zayıflamak istiyorsanız sağlıklı besleniyorum ve ideal kilomdayım gibi şeyler yazabilirsiniz. Ben görsellerimin yanına sayı sekansı da yazdım. 5-2-0. 5-2-0 bolluk, bereket, parayı temsil eden bir sayı. Onu da ekledim. Siz de yapabilirsiniz. Bu görsellere her baktığımda beyin, bilinç gerçekleştirmek için arka planda çalışıyor. Görsellerin kendi kendine gerçekleştiğinin farkına varıyorsunuz. Gerçekten çok büyülü bir enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Zaten yaparsanız bunu siz de farkına varacaksınızdır. Benim size tavsiyem bir an önce kendi hayal panonunuzu inşa etmeniz. Zaten biliyorum ki bir kez yaparsanız her yıl tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz benim gibi. Çünkü mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Şöyle bir dipnot da geçmek istiyorum. Yaptığınız panonun kahverengi ve siyah olmaması gerektiğini duydum. Kahverengi ve siyah dışında arka planda istediğiniz renkler yapabilirsiniz. Bir kağıdın üzerine oluşturacaksanız ya da bir mukavva kağıdının üzerine oluşturacaksanız diyelim ki arka planı renkli yapmak istiyorsanız kahverengi ve siyah dışında renkler seçmenizi tavsiye ederim. Benimki gibi bir hayal panosu oluşturursanız zaten arka plan renkleri önemli değil. Ve tekrardan son olarak söylemem gerekiyor. En çok vakit geçirdiğiniz yere asmanızı tavsiye ediyorum. Kendi yatak odanıza olabilir. Koridor duvarları olabilir. Kapıdan girdiğiniz zaman karşıda görebileceğiniz bir duvar olabilir. Ama mutfak ve banyo dediğim gibi tercih edilen yerler arasında, önerilen yerler arasında değil. Bunu da son kez söylemiş olayım. Benim hayal panom nasıl, ben nasıl yapıyorum bunu göstereceğim. Bir dahaki yıl geldiğinde tekrar aynı videodan çekeceğim. O zaman hayal panomdan neler oldu, hangileri olmadı onu da sizinle paylaşırım. Hadi şimdi benim hayal panomu görelim. Benim hayal panom bu şekilde tel bir pano. Trendyol'dan almıştım geçen sene. Ve etrafına da böyle periled ışık taktım. Etrafını sardım. Ve gece yaktığımda çok güzel gözüküyor. Fotoğraflarımı da Sosyapix'ten çıkarttırdım.
Bundan önce çektiğim Trendyol alışverişim videosunda eğer siz de fotoğraflarınızı çıkarttırmak isterseniz oradan çıkarttırabilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli. Ben mat olanını seçtim. Görselleri çok güzel ve kaliteli. Şöyle birkaç tanesini size göstereyim. Zaten biraz sonra daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu görselin altına nasıl bir not yazdığımı ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Bu sene daha çok podcast yapmak istiyorum. O yüzden böyle bir görsel çıkarttım. YouTube kanalımın 8.000 aboneye ulaşmasını hedefliyorum. Bazı olumlamalarımı da göstereyim. İç sesimi ve sezgilerimi dinliyorum. Çünkü onlar beni gerçekten mutlu edecek şeylere yakınlaştıracak. Kendi hayatımın mimarı benim. Hayatımın temelini ben oluşturuyor ve içinin nasıl olacağını ben seçiyorum. Bugün mutluluk ve enerji doluyum. Gün boyunca bu duyguları motive olmak için kullanabilirim. Doğru tercih yapabileceğime inanıyorum. Bunu yapabilmek için yetenek ve kapasitem var. Bunların bana iyi geleceğini düşündüğüm için böyle olumlamalar seçtim. Bu görselde de yeni arkadaşlıklar edinmek istediğimi temsil ediyor. Bu Makedonya bayrağı, çünkü aslen Makedonya göçmeniyiz ve dedemler yıllar önce Makedonya'dan Türkiye'ye, İstanbul'a göç etmişler. Ve bu sene Makedonya vatandaşı olmak istiyoruz. Bu görseli de o yüzden hazırladım. Şans, sağlık, başarı. Zaten bununla ilgili söyleyebilecek bir şeyim yok. Beklentilerimin arasında bunlar var. Bu görsellerde bir yazlık sahibi olmak istiyoruz ve onunla ilgili hayalini kurduğum bir görsel. Para görseli koymak istedim. Dediğim gibi sayı sekansı kullandım. 5-2-0 parayı temsil ediyor. Bu benim bavulum. Daha fazla seyahat etmek istediğim için, onu sembolize etmesi için bu görseli seçtim. Geçen sene fotoğraf aldığımda Sociopix'ten yanında mandallar göndermişlerdi. Panomun büyük kısmını bu mandallarla tutturuyorum. Görselimin yarısı bu şekilde. Diğer boş olan tarafa da yine başka görseller ekleyeceğim birazdan. Şu şekilde bir görsel oluşturdum. Fakat ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. O görseli biraz değiştirdim. Görsellerin yanına başka notlar da ekledim. Elimle yazdım ve yapıştırdım kenarlarına. Bitmiş halini zaten daha sonra göreceksiniz. Genel duruşu, genel görsel bu şekilde. Biraz daha araştırma yaptığımda öğrendim ki panonun bir başlığı olmalıymış. Yani şu şekilde 2023 yılında Gülşah'ın hayatı ya da 2023 yılında yaşayacaklarım da yazabilirsiniz. Ben bu şekilde yazdım. Daha detaylı göstermem gerekirse bu görselin altına gözümü her kapatıp içime döndüğümde Allah ile birlikteyim ve Allah'ın yaratıcı aklı ve ilhamı bana akıyor. Az önce de bahsettiğim gibi bu benim bavulum. Onun altına da sık sık seyahat ediyor ve yeni yerler keşfediyorum yazdım. Ve tatil yapmak istediğim için böyle bir not yazdım. Diyelim ki sizin de bir ev hayaliniz var. Siz de böyle bir görselin altına evimin bahçesinde oturuyorum. Evimin havuzunda yüzüyorum. Evimin bahçesinde çok huzurlu, çok keyifli vakit geçiriyorum tarzı cümleler yazın. Ben de öyle yaptım. Dediğim gibi görsellerin altına o anki hissiyatınızı olmuş gibi kabul edip yazmanız gerekiyor. Ben de o yüzden yapıyorum tarzı cümlelerle yazdım. Genel itibariyle benim hayal panom bu şekilde. Umarım açık ve net olmuştur. Siz de yeni yıla girerken
bu şekilde kendi panonuzu oluşturabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Ve beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. O kadar sabırsızlandığım konu derseniz. Peki ya neden video çekerken bu sesler çıkıyor? Şaka mısınız ya? Ne oradan aşağı lokum. Tamam, hayal panosu dedik de yani o kadar da değil. Benim paşam, benim paşam, benim. I guess Peter Pan was right, growing up so wasted time. So I think I'll fly away instead of